Arkaik çağ ressamlarını, diğer bir ifadeyle seramik ustalarını öğrenmeye Amasis ressamıyla devam ediyoruz. Milattan önce 560-525 döneminde eserler veren Amasis ressamını, eserleri üzerinden öğrenmeye hazırsanız başlayalım. Amasis ressamı, Mısır kökenli olduğu düşünülen bir ressamdır. Çalıştığı dönem itibariyle çok üretken bir ressam olduğu anlaşılabiliyor. Yaklaşık olarak 35 yıllık bir süreç içerisinde eserler vermiştir. Yine Atina'nın kozmopolit yapısıyla bağlantılı bir ressam olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü isim kökü incelendiğinde aslında Amasis isminin Ahmosis'ten türediği, bu nedenle de Mısırlı olabileceği düşünülmüştür. Bu bağlantıya ışık tutabilecek eserlerden birisi, Mısır tipi alabastrondur. Bu bağlantıdan dolayı bu seramik formunu Mısır'dan getirdiği ve burada ürettiği düşünülüyor. Alabastronlar parfüm şişesi olarak kullanılan seramik kaplardır. En çok kullandığı kap formları arasında kaseler, amporalar, oinohe ve likitos bulunur. Ressamın teknik özelliklerine baktığımızda, teknik bir detayda değişiklik yapmaya başladığını görüyoruz. Özünde bir çiçek olan lotusun Amasis ressamı ile birlikte, lotusların orta yapraklarının kaybolmaya başladığını görüyoruz. Orta yaprak devreden çıkmaya başlıyor. Teknik bir detay olarak bu ressamla ilgili bu bilgiyi verebiliriz. Ressamın erken dönem eserlerindeki figürlerin elbise katlarında kıvrım görülmez, düz bir şekilde iner. Ancak geç dönem eserlerine baktığımızda, elbiselerde kıvrımlarla karşılaşmaya başlarız. Kırlangıç kuyruğu şeklinde kıvrımlar, pileli detaylar görüyoruz. Diğer bir teknik detayda, ressamın arka fonu zemin olarak kullanıp kadın figürleri kontür tekniğinde vermesidir. Yani basite kaçarak işini kolaylaştırıyor. Mitolojik hikayeleri yansıtmayı da sevmiştir. Amasis ressamı özellikle günlük hayattan sahneleri yoğun olarak kullanmıştır. Yani mitolojik konuların yanı sıra günlük hayattan konuları da sıklıkla işliyor. Lydos'la çağdaş bir ressam olması sebebiyle onun eserlerinde de Dionysos'la ilgili anlatılara rastlıyoruz. Bu daha çok erken eserlerinde karşımıza çıkıyor. Eserleri üzerinden sanatçıyı öğrenmeye devam edelim. Erken dönem eserlerinde net bir şekilde siyah figür tekniğini kullanmıştır. Mısır etkili bu alabastron üzerinde bir tanrıça tasviri görüyoruz. Sanatçıya ait işçilik açısından çok başarılı bir amfora görüyoruz. Kabın bu yüzüne baktığımızda Akilleus'un silahlanma sahnesini yani Troya Savaşı ile bağlantılı mitolojik bir hikaye görüyoruz. Sanatçı sahneyi üstten hareketli figüratif anlatılarla sınırlandırmış, ana sahne üzerinde karşımıza çıkan figürlerin baldır kısımları kalın verilmiş. Kabın diğer tarafına geçtiğimizde gördüğümüz sahne Dionysos, Satiros ve Menandlar. Burada Menandların arka fon kullanılarak kontür tekniğinde verildiğini görüyoruz. Sanatçının M.Ö. 550'ye yakın olan bu amforasının bir yüzünde Herakles'in mücadelesi anlatılırken, diğer yüzünde Thetis'in Akilleus'a miğferini verdiği sahne işlenmiştir. Baldırlar yine kalın verilmiş bir mitolojik sahne anlatılmış, kırlangıç şeklinde kıvrımlı kıyafet detayı verilmiştir. Akilleus'un kıyafetinde bu detayı net olarak görebiliyoruz. Lotuslara baktığımızda daha ince uzun dikdörtgen forma evrildiğini görüyoruz. Yapraklar ayrı olarak verilmiş ve boyutları uzatılmıştır. Sahne üstten spiral bezeme ile sınırlandırılmış ve bir miğfer bu spirallere temas eder şekilde verilmiştir. Sanatçı bunu derinlik algısını verebilmek için bilerek yapmıştır. Yüzde arkaik bir gülümseme ile birlikte iyi bir işçiliği net olarak görürüz. İşçiliği çok başarılı olan bu kasede sanatçı, Siyane kase ressamlarından etkilenmiştir. Bir yüzde ana sahnede tanrısal boyutlu büyük atlar işlenmiş, diğer yüzde de bir savaş sahnesi, bir mitolojik hikaye anlatılmıştır. Bu olpe üzerinde Perseus'la Medusa anlatılmaktadır. Bir mitolojik hikaye var. Kırmızı ek boya kullanımı yaygınlaştı. Figürlerin incelmeye başladığını görüyoruz. Sanatçı burada teknik detayları kazıyarak vermiş. Kap formumuz kapaklı amfora. Ana sahnede Dionysos'la ilgili bir mitolojik hikaye anlatılıyor. Dionysos'un elinde bir içki kabı kantaros var. Detaylar kazıma ile verilmiştir. Uzaktan bakıldığında anlaşılmayan bazı kötü işçilik detayları yakından bakıldığında net olarak anlaşılır. Diğer sahnede satiroslar bir bağ bozumu şenliği yapmaktadır. Satirosların baldırları kalın verilmiş, yani dönem modası artık net olarak oturmuş. Üstteki dar frizde hareketli mitolojik figürler verilmiş. Sanatçının günlük yaşamdan sahneler işlemeyi sevdiğinden söz etmiştik. Sanatçıya ait üzerine günlük sahne işlenmiş bir likitosu görüyoruz. Çok başarılı bir eser. Dokumayla bağlantılı bir anlatım var. Arkaik çağ sanatçılarından Amasis'i birlikte öğrendiğimiz videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.